Selam arkadaşlar. Bugün Unity ile oyun geliştirme sürecimizi hızlandırmanın ötesine geçip yapay zekayı nasıl daha akıllı ve disiplinli bir hale getirebileceğimizi, onu nasıl daha bilinçli ve verimli bir şekilde sürece entegre edebiliriz, onun üzerine konuşacağız. Hepimiz biliyoruz, Unity'de oyun geliştirirken Cloud gibi yapay zeka araçlarını kullanmak artık standart hale geldi. Ama çoğumuzun yaşadığı bir sorun var. Yapay zeka bazen bağlamı unutuyor. Bazen çok aceleci davranıp hatalı kod yazıyor ya da projenin genel yapısını bozabiliyor. İşte tam bu noktada benim Cloud için hazırladığım ve Super Unity adını verdiğim bu plugin devreye giriyor. Cloud plugin dediğimiz şey aslında Cloud'a bağlam kazandıran bir yapı. Yani Cloud'a Unity biliyor musun diye sormak yerine ona Unity ile nasıl çalışacağını öğreten, sınırlarını ve yaklaşımını belirleyen bir rehber veriyoruz. Plugin içinde tanımlar var. Davranış kuralları var. Hangi durumda nasıl hareket etmesi gerektiği var. Özel agentlar var ve referans notları var. Kısacası rastgele cevap veren bir asistan olmaktan çıkıp belirli bir disiplinle çalışan bir yardımcıya dönüşüyor. Teknik detaylara ve nasıl kurulur kısmına hiç girmeden eklentinin içerisinde neler var biraz bahsedeyim. Using Super Unity skill ile başlıyorum. Bu skill Unity oyun geliştirme, C# script, mono behavior, scriptable object veya Unity editor gibi iş akışlarıyla ilgili herhangi bir konuşmaya başlarken kullanılıyor. Bu skill 8 adımlı bir iş akışını takip ediyor. İlk adımda girilen promptu alıyor ve mesajın Unity ile alakalı olup olmadığına bakıyor. Konu Unity ise konuya uygun başka bir skill kullanılması gerekiyorsa oraya yönlendiriyor. Yönlendirilen skill'in içinde checklistler varsa onları bir görev listesine dönüştürüyor. Sonra da bu görev listesini yapmaya başlıyor diyebiliriz. Bu skill başka hangi skill'lere yönlendirme yapıyor ona bakalım. Keşif skill'i var. Herhangi bir yaratıcı veya yeni bir özellik çalışmasına başlamadan önce, kod yazmadan önce projenin bağlamını, amacını ve tasarımını inceleyen skill bu. Plan yazma skill'i adı üstünde yapılması gereken işler için bir plan hazırlatır. Uygulama skill'i plan oluşturulmuş ise buna uygun olarak bir checklist hazırlatır ve işlemleri sırasıyla yaptırır. Sub-agent skill'i bu da uygulama skill'i gibi checklistler oluşturuyor ama onun gibi sırasıyla değil de birbirinden bağımsız görevleri farklı agentlara yönlendirerek görevleri tamamlatır. Bunun gibi şimdilik 5 tane daha skill var. Şu an geliştirme aşamasındayım. Belki bu sayı artabilir. Bu plugin tamam oldu dediğim noktada da ücretsiz bir şekilde paylaşımını yapacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım ve bu yapının gerçek bir projede nasıl çalıştığını görelim. Birazdan Cloud'dan projemle ilgili 3 tane spesifik istekte bulunacağım. Onun bu skill disipliniyle neler yapabileceğini hep birlikte bakalım. Kolaydan zora doğru gideceğim. Elimde sorunsuz çalışan bir enemy spawner script'im var. Bunu analiz etmesini istiyorum. Şimdi buraya dikkat. Cloud tabi hemen bakıyorum deyip geçmiyor. Skill kurallarımıza sadık kalarak önce analiz yeteneğini tetikliyor. Ekranda gördüğünüz gibi debugging analizi skillini çağırdı ve bunun içindeki kuralları uygulamaya başladı. Unity MCP üzerinden script'e erişiyor ve bir insan gözünün bazen kaçırabileceği o kritik noktaları birer birer önümüze döküyor. Burada beni ilgilendiren kısım verdiği cevaplardan ziyade skill yeteneğini tetiklemesi, vereceği cevabı belirttiğim bu sınırlar içerisinde vermesi. Verdiği cevaplara da bakacak olursak bu kadar kısa bir script için gayet mantıklı açıklamalar yaptığını söyleyebilirim. İkinci örneğe geçelim. Burada da kamera sarsıntı şiddetini ve süresinin ayarlanabildiği, ekrana koyulan bir buton ile de test edilebildiği event tabanlı bir kamera shake yapmasını istiyorum. Cloud işe koyulur koyulmaz ilk yaptığı şey Unity Exploring Project skillini çağırmak oldu. Dikkat edin ezbere kod yazmıyor. Önce projenin röntgenini çekiyor. Öncelikle bana projemin künyesini çıkardı. Unity 6 kullanıyorsun, URP yüklü, New Input System var ve henüz çok başlangıç aşamasındasın dedi. Hatta projede henüz bir Git reposu olmadığını bile fark etti. Bu bağlam farkındalığı yazacağı kodun projemle tam uyumlu olmasını sağlıyor. Sonraki adımda yapılacak işi sınıflandırdı ve dedi ki bu Core Play teknik altyapı özelliği olarak sınıflandırdı bunu. Coupling risklerden bahsetti. Üçüncü adımda net olmayan noktalarla ilgili soru sordu. Hangi yöntem ile yapalım dedi. Perlin Noise ile yapmasını istedim. Dördüncü adımda ise bu işi iki farklı yaklaşım ile yapabileceğini belirtti. Ben yaklaşım A ile devam etmeye karar verdim. Sonraki adımda yaklaşım A için dizayn oluşturmaya başladı.
Data flow, logic, sahne ayarları, testler, bunların hepsini dizaynda yer verdi. Dizaynı hazırladıktan sonra onaya sundu ve design raporu hazırladı. Kararımızı verdik ve Claude hemen Unity Writing Plan skilli ile adım adım bir uygulama planı hazırladı. Plan da onaylandıktan sonra bir sonraki skill tetiklendi. Yani Executing Plan skilli. Kodları yazmaya başladı. Perlin Shake adında saf bir C# sınıfı, kamerayı sallayacak kamera shake script'i ve tetikleyici mekanizma, bunların hepsini yaptı. Ama asıl büyü birazdan gerçekleşecek. Kodları yazıp bırakmıyor. Unity MCP aracılığıyla benim yerime Unity Editor'e dokunuyor. Bir canvas oluşturdu. Üzerine bir shake butonu ekledi. Yazdığı scriptleri kameraya ve butona atadı. Bütün işler tamamlandığında da yol haritasını verdi ve şunları yap dedi. Yaptığı iş kusursuz mu? Değil. Birkaç noktayı atladı ama yine de tekrarlıyorum. Burada amacım kusursuz bir sonuç değil, belirli bir iş planı çerçevesinde işleri yürütmesi. Ki bu noktada da beni fazlasıyla tatmin ettiğini söyleyebilirim. Şimdi eksiklikleri giderip test edelim. Videonun finalinde gerçek bir projenin kalbini oluşturacak kadar karmaşık ve kritik bir görevle plugin'i test ediyorum. Scriptable Object tabanlı Object Pooling kullanan tamamen decoupled bir mermi sistemi kurmasını istiyorum. Bu görev sadece kod yazmak değil, bana öyle bir sistem kur ki hem performanslı olsun hem de yeni mermi tipleri eklemek saniyelerimi alsın demek. Bakalım Claude bu mimariyi nasıl ayağa kaldıracak? Claude yine işe Super Unity Exploring Project ile başlıyor. Ancak bu sefer analizi biraz daha derin. Terminale bakın. Projemdeki mermi sistemini etkileyebilecek her şeyi taradı. Unity 6 kullandığımı, New Input sistemin yüklü olduğunu ve mevcut enemy spawner script'imle bunu silmeyi de unutmuşuz. Yeni sistemin nasıl bir etkileşime girebileceğini raporladı. Bu projenin hafızasına sahip bir ekip arkadaşıyla çalışmak gibi aslında. Claude bana 3 farklı yaklaşım sundu. Sadece yapıyorum demiyor. Sana bir dictionary tabanlı pooler öneriyorum. Çünkü bu farklı scriptable object verileri için en esnek yapı diyor. Claude tasarımı onaylattıktan sonra profesyonel bir yazılım sürecinde olması gerektiği gibi önce tasarım dokümanını ve ardından 8 adımdan oluşan bir uygulama planı oluşturuyor. Dikkat edin, planın içinde sadece kod yok. Yeni input sistemdeki space tuşunun jump'a bağlı olduğunu fark ediyor ve bunu düzeltmek için uğraşıyor. Bu kadar detaycı bir yardımcıyla hata yapma şansımız gerçekten minimuma düşüyor. Videonun en can alıcı, en pro kısmına geldik. Dikkat ederseniz Claude tasarımı bitirdikten sonra bana çok kritik bir soru sordu. Bu sistemi nasıl inşa edelim? Hepsini ben mi yazayım? Yoksa her görev için bir sub agent mı görevlendireyim? Tabii ki tercihimiz sub agent'lar olacak. Peki ama neden bu kadar önemli bu sub agent mevzusu? Normalde bir yapay zekaya çok uzun bir görev verdiğimizde kodun sonuna doğru başını unutabilir veya karmaşık dosya yolları arasında kaybolabiliyor. Ama burada Claude bir proje müdürü gibi davranıyor. Her bir görev için yeni, taze ve o göreve odaklanmış bir alt asistan yaratıyor. Bu asistan projenin geri kalan gürültüsünden arınıp sadece o koda odaklanıyor. Ana asistan stratejiyi korurken alt asistanlar işin teknik hamallığını tertemiz bir hafızayla yapıyor. Yani kontekste korunmuş oluyor. Her bir sub agent işini bitirdiğinde ana asistan yapılan işi kontrol ediyor. Eğer bir hata varsa o parça daha sisteme eklenmeden düzeltiliyor. Tüm görevler tamamlandı. Vakit kaybetmeden deneyelim. Object Pooling'in çalıştığını da görelim. Bugün Claude'un Unity MCP ve hazırladığım özel skill setiyle nasıl bir süper Unity geliştiricisine dönüştüğünü gördük. Analizden planlamaya, mimari kararlardan otomatik sahne kurulumuna kadar her adımda yanımızdaydı. Eğer siz de oyun geliştirme sürecinizi sadece hızlandırmak değil, aynı zamanda profesyonelleştirmek istiyorsanız, bu tür bir yapı kurmak oyunun kurallarını kesinlikle değiştirecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.